10 adımda insanları manipüle edin. İnsanlara istediklerinizi yaptırarak sürekli başarılı olmak ister misiniz? Bunu başarmanın yolu manipülasyon tekniklerini iyi bilmekte yatıyor. Tarihte Adolf Hitler, Julius Caesar, Napolyon Bonaparte, Joseph Stalin, Henry Kissinger, Joseph Goebbels, Fatih Sultan Mehmet, Vladimir Putin, Steve Jobs gibi liderler, insan beyni üzerindeki etkileriyle kitleleri peşlerinden sürükleyip dünya üzerinde büyük değişiklikler yaptı. Binlerce yıldır başarılı olan 10 teknik ile insan beyni üzerinde hüküm sürebilirsiniz. Unutmayın, size verdiğimiz teknikler basit gibi gözükse de uzmanlaşmak uzun zaman alacaktır. Listemizin sonunda ise tarihteki tüm liderlerin uzmanlaştığı altın kuralı bulacaksınız. İnsan beyninin gizemli dünyasına yolculuk yapmaya hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. 1. Belirsiz olun. Tarih boyunca liderlerin en çok tercih ettiği manipülasyon yöntemlerinden biri budur. Belirsizlik, insan beyninin en zayıf noktasıdır. Beyin algılama aşamasındayken belirsiz gördüğü konuları kendisi tamamlar. Böylece karşınızdaki kişiye bir şeyler anlatırken onun iç dünyasına ulaşmış olursunuz. Örneğin tarif ettiğiniz hayvan bir kaz mı yoksa ördek mi belli olmasın. Beyaz tüyleri olan, uçabilen iri bir kuş var. İşte onu çok seviyorum gibi bir cümle kurarsanız karşınızdaki insanın bilinçaltı bu örneği en sevdiği hayvan olarak algılayacaktır. Böylece karşı taraf sizin de tıpkı onun gibi bir kaz ya da ördek sever biri olduğunuzu düşünecektir. Kaz ve ördek örneği komik geldiyse bir iş görüşmesini ele alalım. Sınırları çizmeden karşı tarafın hayal gücünü ortaya çıkaracak bilgiler verin. Örneğin karşı tarafa bundan önceki işinizi anlatırken sadece ne kadar çok çalışmayı sevdiğinizden, işkolikliğinizden ve çok başarılı işler yaptığınızdan bahsetmeniz yeterli olacaktır. Bırakın insan beyni algılayabilmek için boşlukları kendisi doldursun. 2. İnsanların zevk ve ilgi alanlarına hitap edin. İnsanların sevdiği müzikler, takımlar, siyasi görüşleri, yaşam tarzları, giyinme tarzları size onlar hakkında bilgi verir. İyi bir manipülasyon ustası karşı tarafın ilk hamleyi yapmasını bekler. Sonra onu gözlemler ve zevklerine göre yönlendirir. Mesela fanatik bir futbol taraftarını etkilemek istiyorsanız ona basketbol anlatmanız aranızda soğukluk oluşmasını sağlar. Fakat futbol hakkında ona yapacağınız destekleyici yorumlar sizinle hemen bağ kurmasını sağlayacaktır. Bir anda onun için artık bir yabancı değil, en yakın arkadaş çevresindeki insanlar gibi olacaksınız. Aslında gördüğünüz üzere insan beynindeki koruma mekanizmalarını kırmanın en iyi yolu, futbol seven biriyle sadece futbol konuşmak, siyasi görüşü katı olan insanlara duymak istediklerini söylemek, patronunuza dünyayı yeniden keşfetmiş bir lider gibi davranmaktır. İnandırıcı gelmedi mi? Hemen gidip zevklerini bildiğiniz bir insanla sadece bu konular üzerine konuşun. Kısa sürede vücut dilinin değiştiğini, karşınızda daha samimi ve rahat olduğunu göreceksiniz. 3. Kendinizi zayıf gösterin. Manipülatif insanlar düşünülünce bu madde size ilk başta saçma gelebilir. Kendinizi zayıf göstermek aslında stratejik bir avantaj sağlar. İnsan beyni karşısındaki insanın tavırlarına ve gücüne göre kendini korumaya alacaktır. Siz kendinizi zararsız ve zayıf gösterirseniz karşınızdaki insan sizi biraz küçük görecek ve savunma mekanizmasını indirecektir. Adolf Hitler'i ele alalım. Yaptığı işleri bilmeden fotoğrafını gördüğünüzde dış görünüşü size absürt gelebilir. Hitler, bıyık modeli, kısa boyu ve zayıf vücuduyla birlikte Almanların alıştığı güçlü lider tiplemesinden uzaktı. Araştırmacılar halkın başta onu komik bulduğu için dinlediğini, en ateşli konuşmalarında bile zararsız görüldüğü için tepki almadığını anlatırlar. Hitler aslında koskoca 2. Dünya Savaşı'nı kendini zayıf gösterip insanları etkileyerek başlattı. Kendisini zararsız görenler bir süre sonra konuşmalarından büyülenmeye başladı. Çünkü kimse onu savaş fikirlerine muhalif olacak kadar ciddiye almıyordu. Bilinçaltları Hitler'den gelecek fikirlere karşı kendilerini savunmuyordu ve her darbeye açıktı. Stratejik olarak da tehlikeli görülen bir insanın yapacağı şeyleri herkes bekler ve olunca da şaşırmazlar. Oysa ki zayıf görülen bir insanın yapacağı en ufak saldırgan hareket bile insanların şaşırmasına ve korkmasına neden olacaktır. Başarısız manipülasyoncular ise karşı tarafa korku salarak etkileyecekleri insan sayısını minimuma düşürürler. 4. İnsanları iyi gözlemleyin ve onları sınıflandırın. Etkili manipülasyonun en büyük örneği insanları sınıflara ayırmaktır. Günlük hayatta bu ayıp bir şey gibi gözükse de manipülatif liderlerin hepsinin bunu yaptığını görebilirsiniz. Örneğin Steve Jobs, insanları etrafında toplamak için
onları teknoloji tutkunu vizyonist bireyler ya da gelenekçiler olarak sınıflandırıyordu. Kendi ürünlerini kullananlar teknoloji vizyonu insanlar olarak görülüyordu. Toplumsal hayatta insanları sınıflandırmak ayıp karşılansa da manipülasyon sanatında usta kişiler bunu tarih boyunca her zaman yaptı. Günümüzde pazarlama ve markalaşma kavramının sınıflandırma üzerine kurulu olduğunu unutmayın. İnsanları zevklerine, tavırlarına, giyinişlerine, sevdiklerine göre sınıflandırın. Böylece onlara daha iyi hitap ettiğinizi göreceksiniz. Çünkü herkes kendine yakın olan insanlara güvenmeyi seçer. 5. Bağımlılık yaratın. Önceki maddeleri doğru yerine getirirseniz zaten bunu yapmanız çok kolay olacak. Manipülasyonun en önemli kurallarından biri karşınızdakilerin size bağımlı hale gelmesidir. İş yerinizdeki insanlar, sevgiliniz, aileniz, arkadaş çevreniz eğer size bağımlı olurlarsa her istediğinizi yapmaya başladıklarını görürsünüz. Birini bağımlı hale getirmek için onun güvenini kazanmak, onunla aynı dünyanın insanı gibi görünmek çok önemli. İnsanlara istediklerini verirken dozajı iyi ayarlayın. Bir anda her istediklerini verirseniz insanlar size ihtiyaç duymazlar. Stalin bu yöntemi en iyi kullanan liderlerden biriydi. Sovyetler Birliği'ndeki bürokrasiyi kendinde birleştirmişti. Stalin olmadan birlik hiçbir sorunun çözemiyordu. Böylece halk bir sıkıntı yaşandığında yoldaş Stalin'in sorunlarını çözdüğünü görüyor, onu daha çok seviyordu. 6. Akıl oyunları ve illüzyonlar yaratın. Hasan Sabbah kadar bu yöntemi iyi kullanan bir örnek göstermek imkansız. Alamut Kalesi'ne giden Sabbah, yarattığı akıl oyunlarıyla ilk başta kalenin hükümdarını kendine bağladı. Sonra da kaleyi tek başına fethetti. İnsan beyni, gerçeklik algısının ötesinde, uzun, detaylıca anlatılan hikayelere ve görselliğe karşı iki türlü tepki verir. Ya bunu kabul eder ya da tamamen yok sayar. Bu yüzden birçok lider ve yönetici kıyafetlerinden el hareketlerini özenle seçerek konuşma sırasında dikkatinizi dağıtacak önlemler alır. Manipüle etmek istediğiniz insana inanması zor hedeflerinizi anlatın. Bir işi yapmak istemiyorsanız neden olarak uzun, inanması zor ve akıl karıştırıcı bahaneler yaratın. Ellerinizi sürekli kullanarak dikkati farklı yere çekin. Bu illüzyonlar sonucunda karşıdaki ya dediğinizi her şekilde kabul edecek ya da yarı dikkatli dinlediği için umursamayarak istediğinizi yapacaktır. 7. Tekrarcı olun, ısrarcı değil. Örneğin bir yere ilk kez giderken yol size uzun gelecektir. Çünkü beyniniz etrafındaki her şeyi algılamaya çalışır. Ama aynı yolu her gün kullanırsanız geçen sürenin aslında daha kısa olduğunu görürsünüz. Yani beyniniz kendini otomatik pilota alır. Bu otomatik pilotu düzenli tekrarla ele geçirmek mümkündür. Başarısız manipülasyoncular ısrarcı olarak karşı tarafın kendini kapatmasını sağlar. Başarılı olan hemen her manipülatif kişilik ise kabul ettirmek istedikleri şeyleri sohbetler arasına sıkıştırdığı tekrarla karşı tarafın bilinçaltına yükler. Suyu yavaş yavaş ısıtarak insanların dediklerinizi kabul etmesini sağlayabilirsiniz. Özel hayatınızda, iş dünyasında, hatta sürekli gittiğiniz mekanlarda bile bu işe yarayacaktır. Yeter ki sabırlı olun. Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'in ustalaştığı bu teknik, medya ile birleşince 2. Dünya Savaşı'nın da temelleri atılmış oldu. Bu yöntem, Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler tarafından da çok kullanıldı. Günümüzdeki reklam stratejilerinin temeli de söylemlerin farklı şekilde tekrar edilmesidir. 8. Duygu ve düşüncelerin ustası olun. İnsan beyni, duygular konusunda düşündüğünüzden daha da zayıf. Başarılı bir manipülasyon ustası olmak için insan duygularının ustası olmanız lazım. Düşünceleri yönetmenin yolu duygulardan geçer. İnsanların yoğun olarak hissettiği duyguları anlayıp ona göre konuşmanız lazım. Acı ve mutsuzluk içinde olan birine siz de aynı şeyleri hissediyor gibi yaklaşırsanız, karşınızdakini başarıyla manipüle etmiş olursunuz. 9. Üstünlük değil, dostluk teklif edin. Birçok ünlünün, yöneticinin, siyasetçinin dostane tavırları hoşunuza gidiyordur. Bu aslında başarılı bir manipülasyon yöntemidir. Bir insan sizin üstünlüğünüzü gerçekten hissedene kadar onun seviyesinde gibi davranın. İnsanların üzerinde hemen üstünlük kurmaya çalışmak sadece zayıf karakterlerin sizden korkmasını sağlar. Korku duyan her varlık ise gördüğü en ufak zayıflıkta size karşı çıkacaktır. Fatih Sultan Mehmet ve Büyük İskender bu yöntemi hayat tarzı haline getirmişti. Fethettikleri topraklardaki halkın dilini öğrenip onların adetlerine göre davranırlardı. Fatih Sultan Mehmet, Bizans ve Galatalılarla kendi dilleriyle konuşarak kısa sürede onların güvenini kazandı. İstanbul'u aldıktan sonra onların dostluklarını hedefleyip
kıyafetlerine ve kültürlerine dokunmadı. Böylece İstanbul'daki gayrimüslim halk bile yeni yöneticilerine ihanet etmeyi düşünmedi. Fatihlerini kucak açtıkları gibi dışarıdan gelecek saldırılara karşı yeni devletlerini korumaya hazır hale geldiler. 10. Altın kural. Kendi istediğinizi karşı tarafın isteğiymiş gibi hissettirin. Sıra geldi manipülasyonun altın kuralına. Söylemesi basit, yapması ise uzmanlık isteyen bir teknik. İnsanlar kibarlıktan ya da sizi sevdiklerinden dolayı dediklerinizi kırmıyor olabilir. Onları kullandığınızı ya da manipüle ettiğinizi öğrendikleri zamansa tavırları çok sert olacaktır. Tarihte manipülasyon ustası olan herkesin ve liderlerin bildiği tek bir şey varsa o da karşı tarafın isteklerini yönlendirme başarısıdır. Bu yöntem en basit istekten kitleleri yönetmeye kadar herkesin üzerinde işe yarar. Mesela canınız bir şeyler yapmak istiyor. Arkadaşınıza ne kadar çok canınızın sıkıldığını, bir şeyler yapılmasını gerektiğini anlatın. O anda keyfine göre size evet ya da hayır diyecektir. Manipülasyonun işe yaraması için yapmanız gereken, onun çok stresli ve gergin göründüğünü, birlikte bir şeyler içerek kendini daha iyi hissedeceği konusunda telkinde bulunmaktır. Kendini ne kadar kötü hissediyor olsa da düşüncenizi sanki onun arzusuymuş gibi sundunuz. Artık %100 sizinle gelecektir. Karşı tarafın kazançlı çıkacağını ya da onun yararına bir şey sunuyormuş gibi davranırsanız, istediğinizi yaptırmanız çok kolay olacaktır. Binlerce yıllık Roma Cumhuriyeti'ni kendi imparatorluğuna çevirirken Jules Caesar, halkın buna ihtiyaç duyduğunu söylüyordu. Kendisine verilen imparatorluk tacını herkesin gözü önünde 3 kez reddederek güç istemediğini, halka hizmet için görevi üstleneceğini belirtiyordu. İyi patronlar da çalışanların sırtlarına bir şey yüklemek isterse, yaptıklarının çalışanlarının kariyeri için olumlu sonuçlar getireceğini anlatırlar. Böylece sorun çıkmadan herkes ekstra işleri yüklenir. Listemizin sonuna geldik. Unutmayın, bu 10 madde çok basit gibi gözükse de, gerçek anlamda manipülasyonda ustalaşmak, sabır gerektiren bir süreçtir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.